Bazı şehirler vardır. Haritalarda hala yer alır ama içinde hayat yoktur. Saatler çalışmaz, kapılar aralıktır ve zaman o gün orada durmuştur. Bu videoda bir anda terk edilen, ardında cevaplanmamış sorular bırakan 7 gizemli şehre giriyoruz. Ordures-sur-Glane, Haute-Vienne, Fransa. Üzerine filmlerin çekildiği Ordures-sur-Glane katliamı, ne yazık ki 2. Dünya Savaşı döneminde yaşanan insanlık ayıbı hikayelerden sadece bir tanesi. Özetle anlatmamız gerekirse, savaş sırasında katledilen 642 insanın anısı hala yürekleri sızlatıyor. 10 Haziran 1944 günü Alman işgali altında kalan bu Fransız köyünden kaçmayı başarabilen birinin anlattığına göre yavaşça ölmeleri için insanların bacaklarına ateş edilmiş, hareket edemeyecek duruma geldikleri zamanda bir ahıra kapatılmışlar ve ahır ateşe verilmiş, kilisede tutulan kadınlar ve çocuklar kaçmaya çalışırken makineli tüfeklerle öldürülmüş. Sonrasında yıkılan köyün kalıntıları günümüzde ölülerin anıtı ve katliamı hatırlatıcısı olarak duruyor. Ukrayna, Pripyat. Внимание, внимание! На Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти неблагоприятная радиационная обстановка. Временную эвакуацию жителей города пункты Киевской области. Takvimler 26 Nisan 1986'yı gösteriyordu. Ukrayna'nın o dönemki Sovyet eyaletinde Çernobil'deki nükleer enerji santralinin 4 numaralı reaktöründe bir patlama meydana geldi. Nükleer enerji üretimi tarihindeki en büyük felaketti ve patlama ile yayılan radyasyon 2006 yılına kadar Ukrayna, Rusya ve çevre ülkelerdeki binlerce insanın ölümüyle sonuçlandı. Sovyet yetkilileri tehlikede olanları uyarmak için yeterince hızlı davranmadıkları için eleştirildiler. Nihayetinde şehirler tahliye edildi ve hükümet hizmet dışı bırakılan enerji santralini çevreleyen dışlama bölgesi adı altında neredeyse 29 kilometrelik bir kapalı alanı inşa etti. 44 bin kişinin yaşadığı şehir, felaketin yaşandığı alandan sadece 5 kilometreden az bir mesafede bulunuyordu ve 60 saat içinde tahliye edildi. Kayaköy, Muğla, Türkiye. Evet, turist akınına uğrayan köyümüz Kayaköy, dünya üzerinde terk edilen yerler arasında en iyi korunmayı başaran noktalardan biridir. Osmanlı'nın son dönemlerinde 3000 kişinin yaşadığı ve gelişmekte olan Rum köyü, 1923'te Yunanistan ile yapılan Bağımsızlık Savaşı sırasında tamamen terk edilmişti. 1957 yılında gerçekleşen Fethiye depremi yüzünden evleri harabeye dönmüş olsa bile günümüzde canlı müze niteliği taşımasıyla Kayaköy turistlerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Gidildiği zaman görülmesi gereken yerleri düşünürsek Büyük ve Küçük Kiliseyi, Küçük Kilisenin yanında bulunan çömlek atölyesini ve 14 şapeli sayabiliriz. Kuzey Kardeş Adası, New York. New York'ta yer alan Kuzey Kardeş Adası, zaman zaman tifo salgını gibi ölümcül hastalıkların hüküm sürdüğü bir yer olarak biliniyor. Salgın hastalıktan korunmak amacıyla burada bulunan Riverside Hastanesi'nin tecrit vazifesi görecek şekilde kullanıldığı biliniyor. Tifo salgınının baş gösterdiği Typhoid Mary'nin evi Kuzey Kardeş Adası'nda yer alıyor. Hastalığın yayıldığı ve karantina amaçlı olarak ünlenmesi dolayısıyla Kuzey Kardeş Adası zaman içerisinde halkın ayak basmasına izin verilmeyen terk edilmiş bir yer olarak dünyada yerini alıyor. Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 1974 yılında meydana gelen Kıbrıs Barış Harekatı'ndan önce Kıbrıs Adası'nın en popüler ve ünlü yerlerinden biri sayılan Maraş, günümüzde kimsenin yaşamadığı bir hayalet şehir olarak tanınıyor. Askerler ve öğrenciler dışında kimsenin giremediği Maraş'a son zamanlarda gelen turistler, dönem yalnızca Maraş İkon Kilisesi'ne girebiliyordu. Şu anda kiliseye girişin de yasaklanmasıyla birlikte Maraş'ta yaşamsal hiçbir belirtinin görülmesi mümkün değil. Zamanında Marilyn Monroe gibi dünyaca ünlü yıldızların geldiği bir yer iken, şimdi kaderine terk edilen Maraş bu haliyle görenleri üzüyor. Ağdam, Azerbaycan.
Kardeş ülke Azerbaycan'ın ürkütücü şehri bir zamanlar gelişmekte olan 150 bin kişinin yaşadığı bir yerdi. 1993 yılında Dağlık Karabağ Savaşı'nda kaybedilen Ağdam'da tam olarak savaş ortamı olmadıysa bile Ermeniler tarafından işgal edilirken vandalizm kurbanı oldu. İşgal sırası yerleşim merkezinin tamamen harap edilmesiyle sakinlerinin Azerbaycan'ın içlerine göç etmesinden sonra İran'ın diğer bölgelerine taşınan Ağdam, günümüzde hayalet şehir olarak varlığını sürdürüyor. Klomino, Polonya. Polonyalı yetkililerin yıllardır kurtulmaya çalıştığı Klomino köyü, Polonya'nın tek resmi hayalet kasabası. Kalan binaların neredeyse çoğu ilgisizlikten dolayı yıkıldı, geriye kalanları da yerlileri tarafından yok edildi. Başlangıçta Westfalenhof ismiyle bilinen ve Alman Wehrmacht'ın büyük bir eğitim alanı olan köy, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Grodek olarak tekrar isimlendirildi. Sovyet ordusunun bir üssü oldu ve uzun yıllar sadece Sovyet askeri haritalarında yer aldı. Kızıl Ordu'nun askeri kuvvetlerini 1993 yılında geri çekmesinden itibaren bomboş kaldı. Terk edilmiş şehirler listemizin son hikayesine de beraber tanıklık ettik, yolculuğumuzu burada bitiriyoruz. Ancak eminiz ki bizde olduğu gibi sizde de büyük etki yarattı bu köyler, kasabalar ve şehirler. Hikayeleri unutulmadı ve unutulmayacak, hafızalarımızda canlanacak. Bu köyler, kasabalar hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere.